Batı felsefesinin tarihinde hiçbir zihin onunki kadar keskin, hiçbir ruh onunki kadar ıssız olmamıştır. O zenginliğin ve lüksün ortasında doğdu ama tüm dünyayı gözyaşlarıyla yıkanmış bir yer olarak gördü. O akademik dünyaya meydan okudu. Ama yüzüne gülen tek şey sadık köpeği Edmund'dı. O Arthur Schopenhauer'dı ve bize insanlığın duymak istemediği tek gerçeği fısıldadı. Hayat sürekli bir acı ve ıstırap döngüsüdür. Klasik felsefe bize akıl ve mantıkla huzuru bulmaya çağırırken Schopenhauer kalabalığın arasına girdi ve haykırdı. Aklınız bir köledir. Sizi yöneten, aç doymak bilmez bir canavar olan kör bir iradedir. Bize yaşamın temelinde yatan kozmik acıyı, modern karamsarlığın temelini öğretti. İşte bu videoda Nietzsche'den Freud'a kadar her büyük düşünürü etkileyen bu destansız zihnin hayatına, trajik aile geçmişine ve felsefi devrimine tanık olacağız. Onun arzuların sonsuz sarmalından kaçmak için önerdiği radikal çözümleri keşfedeceğiz. Sanat, merhamet ve nirvanasıyla. Arthur Schopenhauer 1788 yılında Hamburg'un en köklü ve zengin tüccar ailelerinden birinde dünyaya geldi. Babası Heinrich Floris Schopenhauer katı, disiplinli ve hırslı bir iş adamıydı. Annesi Johanna Schopenhauer ise dönemin tanınmış bir yazar adayıydı. Zeki, sosyal ve canlı. Arthur hayata maddi güvencenin ve entelektüel canlılığın tam ortasında başladı. Babası oğlunun ticareti devralmasını istiyordu. Bu yüzden Arthur'u genç yaşta Avrupa'nın ticaret merkezlerine götürdü. Ancak Arthur bu gezilerde lüksün değil, insan sefaletinin ve varoluşsal acının izlerini gördü. 15 yaşında zenginlerin ve yoksulların yaşadığı aynı acıyı fark etti. Onun karamsarlığı bir salondaki düşünce değil, dünyayı erken yaşta görmekten doğan bir gözlemdi. Schopenhauer'ın hayatının en büyük travması ve felsefi dönüşümü 1805 yılında babasının şüpheli ölümüyle gerçekleşti. Henrik Hamburg'daki bir depodan düşerek öldü. Olay intihar mıydı yoksa bir kaza mı? Bu bilinmezlik Arthur'un zihninde derin bir yara açtı ve hayatının rastgeleliğine ve korkunçluğuna dair ilk keskin yargılarını oluşturdu. Babasının ölümünden sonra annesi Johanna hızla Weimar'a taşındı ve kendi edebi salonunu kurdu. Arthur annesinin bu sosyal, yüzeysel ve neşeli dünyasını tiksintiyle karşıladı. Annesiyle girdiği bu duygusal ve entelektüel çatışma onun yalnızlığını pekiştirdi. Annesinin ona söylediği acımasız sözler, "Zor bir insansın ve seninle yaşamak zor oldu." Schopenhauer bu kopuşu takiben hayatının geri kalanında yalnızlığı bir sığınak olarak kabul etti. Babasından kalan büyük miras sayesinde ticaret kariyerini bıraktı ve akademik hayata yöneldi. Felsefenin peşine düştü. Ancak amacı geleneksel hocaları takip etmek değil, onları alt etmekti. En büyük entelektüel düşmanı ise Hegel'di. Schopenhauer, Hegel'in iyimser, sistemli ve rasyonel dünya görüşünü bir aldatmaca olarak görüyordu. İşte bu trajik başlangıç Schopenhauer'ın felsefesinin tohumlarını ekti. Hayatın temelinde yatan kaos, acı ve rastlantısallık. Bu gözlemler onu Batı felsefesini kökten sarsacak olan o büyük keşfe götürdü. Dünya, irademizden ibaret bir temsildir. 25 yaşında akademik dünyanın tüm kurallarını hiçe sayarak Schopenhauer en büyük eseri olan irade ve temsil olarak dünyayı yazmaya başladı. Bu eser sadece bir felsefe kitabı değil, Kant'ın rasyonel mirasına karşı bir başkaldırı ve insan doğasının kökenine dair ürkütücü bir kehanetti. Schopenhauer, büyük öncüsü Immanuel Kant'ın dünyanın sadece bizim onu algıladığımız şekliyle bilinebileceğini tezini kabul etti. Ancak Schopenhauer Kant'ın durduğu yerde durmadı. Perdenin arkasına baktı ve şeylerin özü olarak adlandırılan o bilinmeyen gücün ne olduğunu keşfettiğini iddia etti. O, kör, doymak bilmez, sürekli bir iradedir. Schopenhauer'a göre irade sadece insan arzuları değil, tüm kozmosun ve varoluşun temelini oluşturan kör bir yaşam güdüsüdür. Bu ne mantıklı, ne rasyonel, ne de ahlakidir. Sadece var olmak, kendini çoğaltmak ve tatmin edilmek isteyen sonsuz bir itkidir. Bu güç, bir çiçeğin güneşe uzanmasında, bir hayvanın hayatta kalma savaşında ve en önemlisi bizim sürekli tatmin arayışımızda kendini gösterir. İnsanlar olarak bizler bu kör iradenin sadece en gelişmiş temsilleriyiz.
Zekamız, mantığımız ve bilincimiz sadece bu doymak bilmez iradeye hizmet etmek için tasarlanmış araçlardır. Bir arzuya ulaşırız, irade geçici olarak tatmin olur. Ancak bu tatmin hemen sıkıntıya ve ardından yeni bir arzuya dönüşür. Buna belki de en iyi cümlesi şudur: İnsan yaşamı sürekli bir acı ve sıkıntı sargacıdır. İhtiyaç giderildiğinde hemen sıkıntı başlar. Schopenhauer hayatı bu yüzden bir sarkaca benzetir. Bir yanda acı, ulaşılmamış arzu, diğer yanda sıkıntı, ulaşılmış arzu, mutluluk ise sadece bu ikisi arasında kalan çok kısa geçici bir an veya acının geçici olarak yokluğudur. İnsanlar bu kör iradenin kölesi olduğu sürece gerçek ve kalıcı bir mutluluğa ulaşamayacaklardır. İşte bu felsefe Schopenhauer'ın döneminin entelektüel düşmanları haline getirdi. Hegel'in iyimserliği, kilisenin tesellileri ve aydınlanmanın akılcılığı. Hepsi onun için bu kör irade gerçeğini gizleyen yalanlardı. Peki bu sonsuz acı ve doyumsuzluk döngüsünden bir kaçış yolu var mı? İradenin zincirlerini kırmak mümkün mü? Schopenhauer bu karamsar tabloyu çizdikten sonra bile bize 3 radikal çıkış yolu önerdi. Arthur, insan varoluşunun temelinde yatan kozmik bir acı olduğunu kabul etse de hayatın tamamen anlamsız olmadığına inanıyordu. Ona göre bu, kör iradenin zincirlerini geçici olarak kurabileceğimiz, zihnimizi arzuların pençesinden kurtarabileceğimiz 3 yüce kaçış yolu vardı. Bunlardan ilki sanat ve estetik tecrübeydi. Schopenhauer için sanat, iradenin zincirinden kurtulmanın en erişilebilir yoluydu. Sanat eserini izlerken veya yaratırken kişi temsil dünyasından ayrılır. O an artık bireysel arzularınızın ve acılarınızın bir kölesi değilsinizdir. Sanat sizi şeylerin saf formuna götürür. Nesnenin özünü zamandan ve mekandan bağımsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Sanatların en üstünü ise Schopenhauer'a göre müzikti. Diğer sanatlar hala iradenin temsillerini taklit ederken müzik doğrudan iradenin özünü taklit eder. Sözsüz ve biçimsizdir. Müzik dinlerken bireysel acılarınızdan uzaklaşır, tüm varoluşun evrensel acısıyla bağlantı kurar, böylece kendinizi geçici olarak aşarsınız. Bu anlarda arzu durur ve acı biter. İkincisi ise merhamet ve etik yaşamdır. İradenin bireysel tatmin arayışının neden olduğu acıyı sona erdirmenin ikinci yolu merhamettir. Eğer tüm varoluş aynı kör iradenin tezahürü ise, benim acımla senin acın aynıdır. Merhamet, bu ortak acıyı tanımaktır. Bu yüzden Schopenhauer, merhamet tüm ahlakın temelidir der. Merhamet eylemiyle kendi benliğimizin, kendi irademizin sınırlarını aşıyor ve kendimizi başkasının acısında tanıyoruz. Bu bencilliği iradenin en saf ifadesi olarak reddetmenin ve böylece kendi acımızı hafifletmenin tek yoludur. Üçüncü ve en radikal kaçış yolu asketizm yani çileciliktir. Bu Schopenhauer'ın Hint felsefesi, özellikle Budizm ile olan büyük entelektüel aşkının sonucuydu. Asketizm sadece arzuları ertelemek değil, iradeyi tamamen yadsımaktır. Cinsel arzudan yiyecek zevklerine, hayatta kalma güdüsüne kadar tüm isteme biçimlerini reddederek birey hiçbir şey istememeyi öğrenir. Bu nihai reddediş hali Budizm'deki nirvana kavramına benzerdi. Schopenhauer'a göre bu yok oluş tüm acının ve varoluşun zincirlerinden nihai kurtuluştur. Schopenhauer'ın felsefesi bu nedenle bir yaşam reçetesi değil, bir varoluşsal kaçış planıydı. Onun felsefi yolculuğu çileli bir yalnızlık destanıydı. İrade ve temsil olarak dünya yayımlandığında akademik çevreler tarafından görmezden gelindi. Dönemin felsefesini özellikle de iyimser sistemli ve rasyonel Hegel'e tapan Almanya'da Schopenhauer'ın karamsarlığı ve düzensiz deyası için yer yoktu. 1820 yılında Berlin Üniversitesi'nde ders vermeye çalıştı. Kendisini akademik düşmanı Hegel ile aynı saatlere koyma hatasına düştü. Sonuç, Hegel'in amfisi dolup taşarken Schopenhauer'ın dersleri boştu. Bu reddediliş onun yalnızlığını pekiştirdi ve hayatının geri kalanında akademik dünyadan izole yaşamasına neden oldu. Frankfurt'a çekildi. Tek dostları kitapları ve sadık poodle cinsi köpeği Edmund oldu. Ancak gerçek deha zamanın testine dayanır. 20 yıl boyunca görmezden gelinen eseri 1840'lı yıllardan sonra yavaşça yeniden keşfedilmeye başlandı. Schopenhauer geç gelen bir şöhretle yaşlılığında tanıştı. Onun felsefesi
felsefe yapmayı bırakanları, aydınlanmanın vaat ettiği cenneti bulamayanları yakaladı. Schopenhauer'ın etkisi kendisinden sonra gelen en büyük entelektüel figürleri kökten değiştirdi. Friedrich Nietzsche, Schopenhauer'ın en büyük hayranıydı. Ondan irade kavramını ve Hristiyan ahlakına duyulan tiksintiyi devraldı. Ancak Nietzsche, acıdan kaçmak yerine iradeyi güç istencine dönüştürerek acıyı kucaklamayı seçti. Psikanalizin kurucusu Freud, Schopenhauer'ın bilinç dışı irade kavramının kendi alt benlik teorisinin habercisi olduğunu itiraf etti. İnsanı yöneten rasyonel akıl değil, kör, ilkel ve doymak bilmez dürtülerdi. Schopenhauer'ın müzik felsefesinden derinden etkilenen Wagner, operalarında müziği iradenin doğrudan bir ifadesi olarak kullanmaya çalıştı. Schopenhauer mirası günümüzün kaygı, anlamsızlık ve doyumsuzluk krizinde en keskin rehberlerden biridir. Modern çağ bize sınırsız arzu ve tüketim vaat etti. Ancak Schopenhauer'ın öngördüğü gibi her tatmin hemen sıkıntıya ve daha büyük bir boşluğa dönüştü. O bizi kandırmaya çalışmadı. Bize acı gerçeği söyledi ve ardından bu gerçekle onurlu bir şekilde nasıl yaşanacağını öğretti. O bize hayatın kötü olduğunu söylemedi. Sadece iradeye dayalı bir yaşamın acıdan ibaret olduğunu söyledi ve bize o acıdan daha yüce bir varoluşun mümkün olduğunu gösterdi.